Herkese selam. Hiç düşündünüz mü? Bilgisayarınızın ekranında gördüğünüz o dijital çizim nasıl oluyor da elinizde tuttuğunuz somut, gerçek bir parçaya dönüşüyor? İşte bugün piksellerden parçalara uzanan bu sihirli yolculuğa çıkacağız ve bu inanılmaz teknolojinin sırlarını çözeceğiz. Evet, asıl soru bu. Bir dijital dosya nasıl olur da fiziksel bir nesne haline gelir? Aslında bu dönüşüm modern üretimin ta kendisi ve inanın arkasındaki süreç tahmin ettiğinizden çok daha zekice işliyor. Cevap, CNC'de gizli, yani bilgisayarlı sayısal kontrol ile işlemede. Bakın, ekranda gördüğünüz bu inanılmaz derecede karmaşık türbin kanadı var ya, işte bunun gibi parçalar bu teknoloji sayesinde milimetrenin binde biri gibi akıl almaz bir hassasiyetle üretilebiliyor. Gerçekten inanılmaz. Peki bu süreci adım adım nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Tasarımdan gerçeğe nasıl gidildiğine bakacağız. Sonra operasyonun beyni olan CAM yazılımını tanıyacağız. Makinenin dilini nasıl konuştuğumuzu, güçle hassasiyetin nasıl buluştuğunu göreceğiz. Tabii ki en önemli konulardan biri olan güvenliği ve son olarak da doğru araçları nasıl seçeceğimizi konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet, ilk durağımız tasarımdan gerçeğe, yani temel üretim iş akışı. Her şey aslında çok basit bir mantıkla başlıyor. Modern imalatın bel kemiği diyebileceğimiz 3 temel adım var. Gelin onlara bakalım. İşte o meşhur üçlü. CAD, CAM ve CNC. Önce CAD var, yani bilgisayar destekli tasarım. Burada dijital planımızı, hayalimizdeki parçayı çiziyoruz. Sonra en sonda CNC var, yani bilgisayarlı sayısal kontrol. Bu da makinenin kendisi. Talimatları alıp o parçayı üreten kısım. Peki bu ikisinin arasındaki köprü ne? İşte o kritik halka CAM, yani bilgisayar destekli imalat. Bizim bugünkü asıl konumuz da tam olarak bu aradaki sihirli köprü olacak. Geldik ikinci bölüme, operasyonun beyni, yani CAM yazılımı. Mükemmel kesimi adeta bir orkestra şefi gibi yöneten kısım burası. Şöyle düşünün, CAM yazılımı olmasaydı o güzelim CAD çizimleri makine için hiçbir anlam ifade etmezdi. İşte bu yazılım tasarımı alıp makinenin anlayacağı hassas hareketlere bir nevi dans koreografisine dönüştürüyor. Bakın bu çok güzel bir karşılaştırma. Solda gördüğünüz tamamen sanal bir dünya. Sağdaki ise onun gerçeğe dönüşmüş hali. CAM yazılımının en büyük güzelliklerinden biri bu işte. Gerçekte tek bir gram metale bile dokunmadan önce bütün süreci bilgisayar ortamında baştan sona simüle edebiliyoruz. Bu adeta bir prova. Bu sayede hem çok pahalı makineleri korumuş oluyoruz hem de değerli malzemeyi ziyan etmiyoruz. Yani olası bir hatayı daha olmadan yakalıyoruz. Peki bu CAM yazılımları neler yapabiliyor? Yetenekleri gerçekten baş döndürücü. En basit prizmatik parçalar için 2,5 eksen frezeleme yapabilir, daha karmaşık eğimli yüzeyler için 3 eksen kullanır ama işin zirvesi 5 eksen. Düşünün, kesici takım aynı anda 5 farklı yönde hareket ediyor. Havacılık parçaları, o gördüğümüz türbin kanatları veya tıbbi protezler gibi inanılmaz derecede girift geometriler işte bu teknolojiyle üretiliyor. Kısacası takım yollarını otomatik oluşturmaktan, parçadaki cepleri, delikleri kendi kendine tanımaya ve tüm süreci simüle etmeye kadar her şeyi yapabilen bir beyinden bahsediyoruz. Verimlilikten bahsetmişken şu rakama bir bakın, %90. Bu ne demek biliyor musunuz? Unsur tabanlı işleme gibi modern otomasyon özellikleri sayesinde bir parçayı programlamak için harcanan süre %90'a kadar azalabiliyor. Eskiden saatler, hatta günler süren bir iş şimdi çok daha kısa sürede bitiyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla üretimde bir devrim. Harika. Sanal ortamda her şeyi planladık, simüle ettik. Peki bu plan atölyede duran o devasa makineye nasıl anlatılacak? İşte şimdi 3. bölüme, yani makinenin dilini konuşmaya geldik. Tıklamalardan G koduna giden o ilginç yolculuğa çıkıyoruz. Bu çeviriyi yapan kahramanın adı post processor, yani son işlemci. CAM yazılımının içinde çalışan bu bileşen, bizim sanal takım yollarımızı alıp belirli bir CNC makinesinin anlayacağı özel dile, yani çoğunlukla G koduna çeviriyor. Kısacası o bizim evrensel tercümanımız. İşte o sihirli an. Bakın, soldaki ekranda gördüğünüz o G0, X20.0, Y0.0 gibi kodlar var ya, o kodların her bir satırı sağdaki makinenin kesici takımına şimdi şu koordinata git diye emir veriyor. Her bir kod satırı bir harekete dönüşüyor. Dijital dünyayla fiziksel dünya tam olarak bu noktada birleşiyor.
Ve bu simülasyon ne kadar önemli derseniz şöyle anlatayım. Bir pilotun gerçek bir uçağa binmeden önce uçuş simülatöründe saatlerce pratik yapması gibi bir şey bu. Gerçek kesime başlamadan önce programda bir hata var mı, kesici takım bir yere çarpıyor mu gibi felaketle sonuçlanabilecek senaryoları bu güvenli sanal ortamda görüp düzeltiyoruz. Yani bin düşün bir kez atasözünün teknolojik hali diyebiliriz. Şimdiye kadar hep sanal dünyadaydık, artık atölyeye inme zamanı. 4. durağımız güç ve hassasiyetin buluştuğu yer, yani atölyenin ta kendisi. Evet, karşınızda modern bir CNC makinesi. Bu devasa kapalı sistemler sadece büyük ve güçlü görünmüyor, gerçekten de öyleler. Ama işin ilginç yanı bu muazzam güçle inanılmaz bir hassasiyeti birleştirmeleri. Bir yandan tonlarca kuvvet uygularken diğer yandan insan saçından bile daha ince talaşları kaldırabiliyorlar. İşte bu güç ve hassasiyetin mükemmel dansı. Peki bu kadar güç, bu kadar hız, bu denklemdeki en önemli unsuru yani insanı konuşma zamanı geldi. 5. ve belki de en kritik konumuz güvenlik. Unutmayın, yazacağınız en önemli program güvenlik programıdır. Bu kadar gücün olduğu bir yerde güvenlik bir seçenek değil, mutlak bir zorunluluktur. Ve bu konuda asla esnetilemeyecek altın kurallar var. Makineleri sadece eğitimli ve yetkili personel kullanabilir. Her zaman odaklanmak şart. Yorgunsanız veya iyi hissetmiyorsanız asla makine başına geçmeyin. Kapı anahtarları gibi güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmak kesinlikle yasak. Gözlük, ayakkabı gibi kişisel koruyucu donanımlarınızı mutlaka giyin. Takı, kravat gibi takılabilecek her şeyi çıkarın. Ellerinizi hareketli parçalardan her zaman uzak tutun. Ve en önemlisi, o kırmızı büyük acil durdurma düğmesinin yerini gözünüz kapalı bilin. Bunlar tavsiye değil. Bunlar demir kanunlar. Çünkü en iyi makina güvenli çalışılan makinedir. Güvenlik sadece sizin dikkatinize bırakılmış bir şey de değil. Makinelerin kendisi de akıllı güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Bakın, şu kocaman acil durdurma düğmesi hemen elinizin altında. Ya da sağdaki o sensörler. Makine çalışırken kapıyı bir anlığına bile açmaya kalksanız sistem saniyesinde her şeyi durdurur. Bunlar basit görünebilir ama hayat kurtaran mühendislik detaylarıdır. Evet, süreci anladık, güvenliğin önemini kavradık. Şimdi gelelim işin başlangıcına, yani hangi araçları seçeceğimize. Piyasada çok seçenek var ama biz en popüler ikisinden Siemens NX ve SolidWorks'ten bahsedelim. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Hangisi daha iyi sorusunun net bir cevabı yok. Soru şu olmalı: benim işim için hangisi daha uygun? Eğer daha küçük ölçekli tasarımlar yapıyorsanız, öğrenmesi daha kolay, daha sezgisel bir şey arıyorsanız, SolidWorks harika bir başlangıç. Ama işiniz büyük montajlar, havacılık veya otomotiv gibi çok karmaşık geometriler ise o zaman Siemens NX'in gücüne ve kararlılığına ihtiyacınız olabilir. Öğrenme eğrisi biraz daha diktir ama yapabileceklerinin sınırı yoktur. Yani biri araba, diğeri kamyon gibi. İkisi de tekerlekli ama kullanım amaçları farklı. Aklınıza hemen bu yazılımlar çok pahalıdır diye bir soru gelebilir ki haklısınız, profesyonel lisanslar gerçekten pahalı. Ama güzel bir haber var. Siemens gibi büyük şirketler öğrencilerin bu güçlü araçları öğrenebilmesi için tamamen ücretsiz ve yasal öğrenci sürümleri sunuyor. Tek kısıtlaması genellikle gerçek bir makineye göndermek için G-kodu üretememesi. Ama öğrenmek ve pratik yapmak için bundan daha iyisi olamaz. Sonuç olarak Reddit'teki bir kullanıcının da çok güzel özetlediği gibi en iyi CAD yazılımı uygulamaya uygun olanıdır. Bu kadar basit. İster basit bir vida tasarlıyor olun, ister bir jet motoru. Önemli olan elinizdeki işe en uygun aleti seçmek. İşte böyle. Artık dijital ortamdaki herhangi bir şekli, hayalimizdeki herhangi bir tasarımı fiziksel bir nesneye dönüştürme gücüne sahibiz. Peki, bu neredeyse sınırsız güçle bir sonraki adımda neyi yaratmayı seçeceğiz? Sınır gerçekten de sadece hayal gücümüz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.